Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte benim kanalımı ilk açtığım zamanlarda yaptığım tarifimi paylaşacağım. Önemli püf noktalarını kaçırmamak için videoyu mutlaka atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum. Ve hemen tarife geçiyorum. Öncelikle kurabiye hamurumuzu hazırlıyoruz. Bunun için büyük cam kaseme 1 yumurta, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı eritilmiş tereyağı, dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. 1 çay kaşığı karbonata, 1-2 damla limon sıktım, gördüğünüz gibi karıştırıp ilave ediyorum. Ve son olarak 1 çay bardağı şeker ilave ediyorum ve hafif karıştırdıktan sonra unumu kontrollü bir şekilde ekliyorum. Malzeme listesini ve unun miktarını açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz. Bir de hamurun kıvamı unun kalitesine göre değişkenlik gösterebiliyor. O yüzden lütfen kontrollü bir şekilde eklemenizi tavsiye ediyorum. İlk etapta elimizin kirlenmemesi için spatula yardımıyla karıştırdıktan sonra ne zaman ki hamurum ağırlaştı, o zaman spatulayı bırakıyorum ve elimle yoğurmaya devam ediyorum. Bu aşamada 1-2 damla vanilya özü kattığımı unuttum. Onu da ekliyorum. Ve tekrar elimle yoğurarak ununu kontrollü bir şekilde eklemeye devam ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi hamurumu yoğurdum. Kıvamının bu şekilde ele yapışmayan bir kıvam olması gerekiyor. Bu aşamadan sonra hamurumuzun üzerini örtüp 15 dakika dinlendiriyoruz. Evet arkadaşlar, benim hamurum dinlendi. Şimdi 2 tane fırın kağıdının arasına alıyorum ve merdane yardımıyla tam kağıtların boyunda açıyorum. Açarken gördüğünüz gibi köşelere kadar orantılı bir şekilde açıyorum. Evet, gördüğünüz gibi hamurum istediğim inceliğe geldi. Bu aşamada kenardan taşanları da koparıp bu şekilde köşelere tekrar ekliyorum. Evet, bu aşamada kurabiye hamurumu gördüğünüz gibi kare şeklinde açtım. Hala kenarlardan taşıyor. Bunları tekrardan kesip kenara alıyorum. Daha sonra onları değerlendireceğiz. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu sonuna kadar izlerseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Beni yorumsuz bırakmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer aşağıya linkini bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi açmış olduğum hamurumu bu şekilde merdaneye sarıp ikinci aşamaya geçmek için kenara alıyorum. Bu aşamada 3 adet baklava yufkası kullanacağız. İlk olarak bir tane yufkamı tezgahın üzerine seriyorum ve her tarafına tahin sürüyorum. Evet, tahinimi her tarafına sürdükten sonra 3 tutam şekeri her tarafına serpiyorum. Yani 1 yemek kaşığı dolusu yeterli olacaktır her yufka için. Daha sonra 2 tutam da susam serpiyorum. Daha sonra ikinci yufkamı seriyorum. Aynı işlemi 3 defa tekrarlıyoruz arkadaşlar. Evet, üçüncü yufkamı da aynı şekilde yaptıktan sonra daha önceden açmış olduğumuz kurabiye hamurunu tekrardan kırıldığını düşünerek merdane ile açıyorum ve üzerindeki yağlı kağıdı kaldırıp diğer kağıdı kaldırmadan bu şekilde yufkalarımızın üzerine seriyoruz. Daha sonra en son kalan tahinimizi de kurabiye hamurumuzun üzerine yayıyoruz. Evet, tahini yaydım. Susam ve şekeri tekrar serptim. Bu aşamada iri iri çekilmiş 1 çay bardağı cevizimi her tarafına serpiyorum. Evet, cevizimi serptim. Şimdi kurabiyemi gördüğünüz gibi bu şekilde sarıyorum. Ortaya kadar saracağız arkadaşlar. Burası çok önemli. Diğer türlü çok kalın olur çünkü. Evet, ortadan ikiye kestim ve birinci rulomu kesme aparatıyla bu şekilde üçgenler halinde kesiyorum kurabiyemi.
Şeklini dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Baklava dilimi şeklinde de yapabilirsiniz ama ben bu sefer bu şekilde olsun istedim. Gerçekten çok lezzetli bir kurabiye oluyor. Hem lezzeti hem çıtırlığı ve kıyırlığını anlatamam. Yiyen kişi böyle sanki ilk defa bir şey yiyormuş gibi, yani çok şaşırarak tepki gösteriyor. Emin olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, ikinci rulomu da bu şekilde kestikten sonra fırın kağıdı sermiş olduğum tepsime dizdim ve üzerlerini sıvı yağla bu şekilde yağlıyorum ve daha sonra susam serpiyorum. Ve tekrardan bardağın altıyla da bu şekilde bastırıyorum. Burası çok önemli. Evet, kurabiyelerimizi yaptık. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırına gönderiyorum ve fanlı ayarda altı üstü kızarana kadar pişiriyorum. Bu arada artan hamurları da ziyan etmiyoruz. Bu şekilde değerlendiriyoruz. Şeker ve susamı buladıktan sonra böyle kesiyorum ve tepsime diziyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kurabiyelerim fırından çıktı. Bakar mısınız görüntüye? Gerçekten çok güzel görünüyor. Hemen şimdi videoyu fazla uzatmadan çıtırlığını göstermek istiyorum size. Bakın. Üstü böyle çıtır çıtır. Bismillahirrahmanirrahim. Kıyır kıyır ve gerçekten böyle çıtır çıtır bir tarif. Harika bir şey oldu. İnanılmaz lezzetli. Çok güzel. Şekeri, kıvamı, tadı tam yerinde. Mutlaka yapın ve sevdiklerinizle paylaşın diyorum. İnanılmaz bir şey oluyor. Harika. Evet arkadaşlar, bugün de sizinle birlikte benim baklava yufkasına sardığım tahinli kurabiyemi yaptım. Hem kıyır kıyır hem çıtır çıtır, inanılmaz bir lezzet. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Böyle yemelere doyamayacağınız bir lezzet diyorum. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.